Merhaba arkadaşlar, ben Eriş Pembe. Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Fare dişi modeli ile bir yelek çalışacağız. Yeleğimizin ismi gökkuşağı yelek. Diğer örgülerden kalan iplerimi değerlendirmek istedim bu yeleğimde. Roba kısmını renkli olarak ördüm. Daha sonra ekru renkle beden kısmında devam edip beden kısmında da renkli bölümleri sırayla yaptım arkadaşlar. Ana renk olarak sadece bir yumak kullandım. Bir yumağımdan kalan ipim bu kadar. Bu kısımdaki ipleri de özellikle diğer örgülerden kalan iplerden renklerini birbirine uyumlu olacak şekilde seçtim. Siz de diğer örgülerinizden kalan iplerinizi değerlendirmek isterseniz bir yumak alıp yeleğimden çalışabilirsiniz. 6 tane düğme kullandım. İlik yerleri de dahil tüm ayrıntılarını, model kurulumunu, beden kısmındaki modeli ve ayrımları anlatım yaptım arkadaşlar. Son olarak da kalan iplerimle ön bantlara bir tığ işi çalıştım. Yakasına ise bir sıra sık iğne yapıp yeleğimi tamamladım. Büyüklüğü de benim yeleğim 3 numarayla yaptığım için 2-2,5 yaşa uygun oldu arkadaşlar. Eğer şişiniz 3 numara olursa daha büyük bir yeleğiniz olacaktır. Ölçülerini anlatım yaparken ve video sonunda verdim. Yapmak isteyen tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hepinize Nevşehir'den selamlar, sevgiler yolluyorum. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Bir tane ana rengimiz var. Ana renk için markamız Himalaya anti peeling bir bebe ipi. 100 gram 250 metre. Renk no 704-02. Diğer iplerimizde roba kısmında kullanacağız iplerimizi. Hepsi de 100 gram 250 metre olan iplerden ve diğer örgülerimden kalan iplerimi kullanacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 renk kullanacağım arkadaşlar. Şişimde 3 numara benim. 3 numara misinalı şiş kullanacağım. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara kullanabilir. Eli bol olanlar 3 numara kullanabilir. Benim elim orta karar bir el arkadaşlar. İstersem sıkı istersem bol örebiliyorum. Şişime göre bir örgü yapacağım. 83 ilmekle başlayacağız. 83 ilmeği şişime atıp hazırladım ben. Haroşa çizgilerle başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra tüm ilmeklerimi ters ilmekle haroşa örerek 3 çizgi haroşa olana kadar devam edeceğim. 3. çizgi haroşada sıra sonunda 8 ilmek kalınca ilik yeri açımıyla anlatıma devam edeceğim arkadaşlar. Sıralarımı tamamlayıp devam ediyorum. 3. çizgi haroşadayım arkadaşlar. 1 2 3 ters yüzde de 1 2 3 çizgi haroşam var. Örgümde sol yönde örgüyü başladığım ipliğimin tarafındayım. 2 4 6 8 ilmeğim var. 8 ilmekten oluşan bandımız olacak. İlik yerini de ben 2 sırada açıyorum arkadaşlar. 8 ilmekten 2 ilmek daha örüyorum. 6 ilmek kalınca 2 ilmeği birlikte örüp bir tanesini kesiyorum. İlk sırada ilik yeri için başka işlem yapmıyorum. Kalan ilmekleri de örüyorum. Ters yüzü çeviriyorum. Kenar ilmeğini örüp 3 ilmek daha öreceğim. 1 2 3 3 ilmek örünce ikisini birlikte ördüğümüz ilmeğin hizasındayız. Bir tane ilmek doluyorum kestiğim ilmeğin yerine ve devam edip diğer ilmeklerimi haroşa örüyorum. İlik yerini açmış olduk arkadaşlar. Diğer ilik yerlerini de 13 çizgi haroşa ile açacağım. Devam edip 2 çizgi
haroşa daha örüyorum. 5 çizgi haroşa olunca ayrımlar ve model anlatımıyla devam edeceğiz. Tamamladık sıralarımızı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşamız oldu. Şimdi ayrımlarımızı yapacağız. Ayrımları ilk önce yazıyla anlatmak istiyorum. Ön ilmekleri 15 ilmek arkadaşlar. Devamında 2 ilmek artma yeri var. 11 ilmek kol için ayırdım. 2 ilmek yine artma yerlerindeki düz öreceğimiz ilmek. Arkası için 23 ilmeğimiz var. Yine 2 ilmek artma yeri için, ikinci kol için 11 ilmek, devamında 2 ilmek artma yeri için ayırdım. Son parça ön içinde 15 ilmeğimiz var. Toplamda 83 ilmek. İlk sırada kendi ana renkli, ekru renkli ayrımı yapacağız. Daha sonra bu kısımda ters yüzde ilk rengimizi bağlayarak model için sıralarımızı örmeye başlayacağız. Ayraçları sadece sayıları şaşırmamak için taktım. Ayraç çıkaracağım anlatım yaparken. Ön kısımdaki 15 ilmeğimizin 2, 4, 6, 8 ilmeği bant ilmeği olacak. 7 ilmek düz örülecek. Örgümüz 4 yerde 1, 2, 3, 4 yerde artacak. Ayraçların sağına ve soluna artmalar ekleyeceğiz. 2 ilmeğin ters yüzde artma olmayacak arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. 8 ilmeği örüyorum. Bant ilmeklerini. İki, 4, 6, 8 ilmek. Devamındaki ilmekleri ise düz örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimizi ördük. Ayracı çıkarıyorum. Bir tane gizli artma ekliyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Kol için bir tane gizli artma ekliyorum ve 11 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek kol için ördük. Kol için ikinci artmayı ekliyoruz. Devamında 1, 2 ilmek düz örüyoruz. Arkası için 1 ilmek artma ekliyoruz. Artmayı ekledikten sonra 23 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Arka kısmın ilmeklerini de düz ördük. Ayracı çıkarıyoruz. Arka kısım için tekrar artma ekliyoruz. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Kol için ilmek ekliyorum ve ikinci kolun ilmeklerini örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeği ördük ikinci kol için. Artmayı ekliyoruz. Daha sonra 1, 2 ilmek düz örüyoruz. Ön için bir tane artma ekliyoruz ve 7 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ve 7. 7 ilmekten sonra 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeklerde bant ilmeği haroşa örmeye başlıyoruz. Ayrımları yapıp ilk sırayı tamamladık. Ters yüzde kenar ilmeğini örüyoruz. Daha sonra 7 ilmek de haroşa örüyoruz. Ekru rengi bırakacağız şimdi arkadaşlar. Pembe ipimi bu kısma bağlayacağım. Bir de renklerimi biraz değiştirdim. Fuşya ipim çok koyu durduğu için vazgeçtim. Biraz daha açık bir pembe ile başlayacağım. Bu yöne pembe ipimizi bağlayıp bununla öreceğiz. Diğer yöne de ipimizin içinden birazcık ekru renkli ip sarıp ayırdım. Ters yüzde sol yönde 8 ilmeğimiz, bu kısma pembe renkle gelince ipimiz bu kısımda kaldığı için bize tekrar ekru renkli bant için gerekli ip lazım. Bu kısma geçici olarak bağlıyorum. Pembe ipi de yine bant ilmeklerinin hemen hizasına, daha sonra bu düğümü tekrar çözüp örgünün içine yerleştireceğim ipimi. Burada tarif etmek istediğim bir diğer hususta arkadaşlar, iplerinizi, pembe ipimizi bağladık, ekru rengi bırakıp pembe ile örmeye başladığımız zaman ipinizi sol yöne doğru pembe ipin üzerine atacaksınız. Eğer ipiniz bu kısımda kalır, pembe iple örmeye bu şekilde başlarsanız örgünün bant ve modelin arasında boşluk olur. O yüzden ipimizi sola doğru atıyoruz. Pembe ipin üzerine bu şekilde bıraktıktan sonra örmeye başlıyoruz. İlmeklerimi modelime göre ters örmem lazım. Ters yüzden fare dişi modeli uygulayacağız. 4 sıradan oluşan bir model. Pembe renkle bu yaptığım sırası modelimizin ilk sırası. Artma ilmeklerine gelince artma ilmeğini delik olmayacak şekilde ördüm. Daha sonra 2 tane ilmeğimiz var ve kol ilmeklerini örmeye başlıyorum. Pembe renklerle birer model yapacağım arkadaşlar. İpleri değiştireceğim ördükçe. Yine artma ilmeğini delik olmayacak şekilde ördüm. Sıra sonunda bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Devam ediyoruz. Ön kısmın ilmeklerine başlıyorum. 7 ilmek, bir de artma ilmeğim vardı. 8 ilmeği ters örüyorum. Ve sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8 ilmeğim, bant ilmeğim kaldı. Pembe ipi bırakıyorum. Ekru renkli ipimi alıyorum. Yine pembe ipimi ekru rengin üzerine sol yöne doğru atıyorum ve alt kısımdan ekru rengi alıp ilmeklerimi haroşa örüyorum. Çekiyoruz biraz fazlasını pembe ipin. Düz yüzü çeviriyoruz. Bant ilmeklerini ekru renkle örüyoruz.
Tamamlayınca ekru rengi yine pembe ipin üzerine bırakıp alt kısımdan ipimi alıyorum. Bu şekilde bırakmıyorum. Sol yöne doğru ipi üzerinden atıp parmağımla da tutuyorum. Fazla bu şekilde bolluk olmaması için ilmeklerimi modelimin ikinci sırasına göre düz örmeye başlıyorum. Oldukça kolay bir model. Fare dişi modeli ve renkli şekilde de örmeyi tam sıralarıyla anlatacağım. Bu arada fazla ördük. 2, 4, 6, 8 ilmek ördükten sonra bu kısımdaki 2 ilmeğimizin sağına ve soluna artma ekleyeceğiz. Ön için artmayı ekliyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Kol için artma ekliyorum ve kol ilmeklerini örmeye başlıyorum. Ayraç görüntüyü kapattığı için takmadım arkadaşlar. Kol ilmeklerini tamamlıyoruz. 13 ilmeğimiz vardı. 13 ilmeği örünce yine artma ekleyeceğimiz 2 ilmeğin hizasındayız. Kol için bir artma ekliyorum. 2 tane düz ilmek örüp arkası için artma ekliyorum ve arka kısmın ilmeklerini düz örmeye başlıyorum. Bu kısımlarda da artma eklediğimiz bölümlerde yine artma ekleyeceğiz ve ters yüzde anlatıma devam edeceğim. Sıra sonunda yine iplerimin geçişini anlatmak istiyorum. Pembe ilmekleri tamamladım. Pembe rengi ekru rengin üzerine atıyorum. Bu şekilde her ikisini de birazcık sıkılaştırıp örmeye başlıyorum. Örgünün ters yüzünü çeviriyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bant ilmeklerini haroşa örüp tamamlıyoruz. Ekru rengi bırakıyorum. Pembe ipin üzerine pembe ipimi alıyorum ve modelimin 3. sırasında ters yüzde ilmeklerimi bir ters bir düz modelime göre örmeye başlayacağım. İlmek sayılarını özellikle 15, 11, 23, 11, 15 gibi ters sayılarla ayarladım arkadaşlar. Ters ilmekle başlayıp ters ilmekle bitireceğiz. Eğer çift olursa farklı olur diye hepsini ters olarak ayarladım. Pembe ipimi aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeğim için şişteki sıradan değil bir alt sıradan şişimi ilmeğin içinden takıyorum diğer yöne ve ipimi dolayıp bu ilmeği bir alt sıradan düz örüyorum. Bir ters ilmek daha örüyorum. Düz ilmek için şişimi yine bir alt sıradan düz yüze doğru taktım. İpimi doladım. Düz olarak örüp şişteki ilmeği çıkardım. Ters ilmeği gelişine ters örüyorum. Düz ilmek için bir alt sıradan şişten değil bir alt sıradan şişimi taktım. Düz ördüm. Ters ilmeğimi gelişine ördüm. Düz ilmek için bir alt sıradan takıp düz ördüm.
Ön kısmın ilmeklerinde son ilmeğim artma ilmeği ve bu ilmeği de delik olmayacak şekilde ters ördüm. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek ördük ön kısımda. 1, 2 ilmeği bu kısımdaki artma eklediğimiz bölümlerde ayraçları da taktım. Ayraçların hizasındaki 2 ilmek ters örülecek. Ters yüzden düz yüzden de düz örülecek. Modeli dahil değil bu ikişer ilmeğimiz. Kol ilmeklerine başlıyoruz şimdi model için. İlk ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Devamındaki ilmeği bir alt sıradan şişimizi takıp düz örüyoruz. Ters ilmek, bir alt sıradan düz ilmek. Tekrar ters ilmek, bir alt sıradan düz ilmek. Tekrar düz ve ters ilmeğimiz. Kol kısmındaki son ilmeğimiz artma ilmeği. Bu ilmeğimizi de ters örerek tamamladık. Ayracımızın hizasında 2 tane ilmeğimiz var. Modele dahil değil, yine ikisini de ters örüyoruz ve arka kısmın ilmeklerine model yapmaya başlıyoruz. İlk artma ilmeğini ters ördük. Devamındaki ilmek bir alt sıradan düz. Tekrar ters, bir alt sıradan düz. Artma ilmeğine kadar bu şekilde örerek devam ediyorum. Yine ters ilmek, düz ilmek ve artma ilmeği. Artma ilmeğini de ters örüp arka kısmın ilmeklerindeki model yapacağımız 3. sırayı ördük. Yine 2 tane ters öreceğimiz ilmeğimiz var. İkisini de ters örüyoruz ve ikinci kolun ilmeklerine başlıyoruz. Artma ilmeği ters ördük. Devamındaki ilmeği bir alt sıradan düz, tekrar ters, düz, ters ilmek, bir alt sıradan düz ilmek. Düz ilmeğimi örüp artma ilmeğine gelince yine çevirip delik olmayacak şekilde örüyorum ve 2 tane bu kısımdaki düz yüzde düz örülen, ters yüzde ters örülen 2 ilmeğimizi örüyorum. Ön kısmın ilmeklerine başlıyorum. Artma eklediğim ilmeği ters ördüm. Bir sonraki ilmeği bir alt sıradan düz, tekrar ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek ve son pembe ilmeğim ters örülüp model kısmı tamamlandı. Pembe ipimizi ekru rengin üzerine bırakıyoruz. Ekru rengi alıyoruz. Ana rengi ve ilmekleri ipimizi yerleştirerek haroşa örüyoruz. Çeviriyoruz düz yüzü. Kenar ilmeğini örüyorum. 7 ilmeği daha örüp tamamlıyorum. Ekru rengi bırakıyorum. Modelin 4. sırası için tüm ilmeklerimi düz örüyorum.
ve 2 tane düz ilmeğimizin hizasına gelince ön kısım için bir tane artma ekliyorum. 1 2 tane düz ilmek örüyorum. Kol için artma ekliyorum. Kol ilmeklerini de düz örerek sıraya devam ediyorum. Yine 2 tane düz ilmeğin hizasındayız. Kol için artma ekliyoruz. 1 2 ilmek düz örüp arkası için artma ekleyip sıraya devam ediyoruz. Bu kısımdaki 2 ilmeğin de sağına ve soluna artma ekleyeceğim. Sarı ayracın olduğu bölümdeki 2 ilmeğin de sağına ve soluna artma ekleyip sırayı tamamlayıp ters yüzle anlatıma devam edeceğim. Ters yüzdeyiz. İkinci pembe ipimizi bağlayacağız. Şimdi yine bir tığ yardımıyla bu kısma hemen bağlayacağım. Daha sonra gizlerken bu düğümleri açıp örgünün iç kısmına alacağım ipleri. Pembe ipimi bağladıktan sonra ekru rengi yine ikinci öreceğim pembe ipin üzerine atıyorum. Diğer rengi de kesiyorum. Renkli bölümdeki ilmekleri ters örerek başlıyorum. Ters yüzden ve düz yüzden sıramı tamamlayacağım bu renkle. Tekrar model için işlem yapacağımız sıranın anlatımıyla devam edeceğim. Düz yüzü çevirdiğimizde bu kısımlarda yine artmaları unutmuyoruz arkadaşlar. Düz yüzde örgümüz 8'er ilmek artacak. Ters yüzde artma yok. Ters yüzdeyiz. 2 sıra örgü ördük. İkinci pembe ipimizde. Şimdi yine fare dişi modelinin bir ters bir düz sırasını yapacağız. Bant ilmeklerini örüyoruz. İpimizi sol yöne doğru pembe ipin üzerine atıp pembe ipimizi alıyoruz. Başlıyoruz. İlk ilmeğimizi ters örüyoruz. İpimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra düz ilmek için bir alt sıradan şişimizi takıp düz örüyoruz. Sürekli olarak bant ilmeklerinden sonra ilk ilmeği ters öreceksiniz. Modelleriniz hizasını modelin hizasını koruyacaksınız arkadaşlar. Düz ördükten sonra bir ters ilmek, yine bir alt sıradan düz ilmek, ters ilmek, bir alt sıradan düz ilmek. Düz ilmeğimi örüyorum ve artma ilmeğine gelince bu ilmeği delik olmayacak şekilde örüp ön kısmın ilmeklerinin modelini tamamlıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Bu kısımda düz ilmeklerimiz belli. Modele karıştırmıyoruz. Kol ilmeklerine başlıyoruz. Artma ilmeğini ters örüyoruz. Diğer ilmeği bir alt sıradan düz örüyoruz. Tekrar ters ilmek, bir alt sıradan düz ilmek. Tekrar düz ve ters. Yeniden düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, bir alt sıradan düz ilmek, ters ilmek, tekrar düz,
ters, bir alt sıradan düz ve kol için eklediğimiz artma ilmeğini ters örüp kol kısmının modelini de tamamladık. 2 ilmeği ters örüp arka kısmın ilmeklerine başlıyoruz. Yine artma ilmeğini ters örerek başlıyoruz. Daha sonraki ilmeği bir alt sıradan düz örüp şişimizden çıkartıyoruz. Yeniden ters ilmek, düz ilmek. Sıramı tamamlayacağım. Düz yüzden de tüm ilmeklerimi düz örerek 4. sırayı ördükten sonra bir diğer pembe rengi bağlamayı anlatacağım arkadaşlar. Bu kısımdaki düz ilmeklerinize dikkat ediyorsunuz. Tamamladım sıralarımı. Ters yüzdeyim. Ekru renkli bant ilmeklerini ördüm. Tamamladığımız pembe ipimizi kesiyoruz. Tığla tutturuyorum. Diğer pembe rengi de öreceğim kısma bağlayacağım. Ekru rengi yine üzerine atıyorum pembe ipimin. Bağladığım pembe renkli 3. rengimi alıyorum ve ilmeklerimi ters örerek 2 sıra örgü yapacağım. Ters yüzde ters, düz yüzde düz örüp daha sonra 3. sırada anlattığım gibi bir ters bir düz sırayı tamamlayıp düz yüzden de düz ördükten sonra sırayla diğer renkleri bağlayacağım. İplerimde biraz değişiklik yaptım. 3. pembeden sonra lila renk bağlayacağım, sarı bağlayacağım. Daha sonra da yeşil renklerimi bağlayacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Roba kısmında biraz ilerleyince renklerimin nasıl durduğunu size örgümde göstereceğim. Bir de pembe renkleri birer sıra ördüm ama sonuna doğru yeşil renkleri 2'şer sıra örmeyi düşünüyorum. Eğer isterseniz 2'şer sıra örebilirsiniz veya birbirine uygun renklerle devam edebilirsiniz. Yeleğimin robasında ilerledim arkadaşlar. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10 tane fare dişi model yaptım. Yeşil renkleri 2'şer sıra fare dişi modeli yapacağımı söylemiştim ama güzel durmadığı için söktüm. Çekimi de silip tekrar bir yeşil renk daha ekleyip bu şekilde birer tane fare dişi modelle devam ettim. Daha sonra bu kısımda kullandığım mor ve sarı renkle de birer model daha ördüm. Şimdi model örmeyi bırakacağız. Artmalarımıza devam edeceğiz. Bu kısımdaki ekru rengi de keseceğiz artık. Gerekli değil. 4 çizgi haroşa olana kadar örgümüzü haroşa örgü olarak öreceğiz. 4 çizgi haroşa olunca kol ilmeklerini kapatmayı anlatım yapacağım. Beden kısmını da ayarlayıp tekrar ekru renkli fare dişi modeliyle devam edip öreceğiz. Ters yüzden tüm ilmeklerimi ters örerek başlıyorum. Düz yüzden de ters örerek haroşa çizgilerimi oluşturacağım. Bir de söylediğim gibi bu kısımdaki artmalara düz yüzde devam edeceğim arkadaşlar. 4 çizgi haroşayı tamamlayıp devam ediyoruz. Yeleğimizin roba kısmında 1, 2, 3, 4 çizgi haroşayı tamamladık. Şimdi arkadaşlar ön kısmı öreceğiz. Artma eklemeyeceğiz bu sırada. Daha sonra kol ilmeklerini
bu kısımdaki 2 ilmeğin bir tanesini de kol kısmına ilave ederek kapatacağız. Daha sonra arka kısmı haroşa öreceğiz. Yine artma eklemiyoruz. İkinci kolu da bu kısımdan itibaren ilmeklerimizi kapatacağız. Başlamadan önce ilmek sayılarını vermek istiyorum. Kollarımız 61 ilmek, önler 40 ilmek, arkası ise 73 ilmek. Beden kısmını da fare dişi modeli ile devam edeceğim. Bu sırayı da haroşa öreceğiz. Daha sonraki sıraları ters yüzden ters, düz yüzden düz öreceğiz. İlmeklerimi de tığla kapatacağım. Artma bölümleri için ayırdığımız 2 ilmeğin birer tanesini önlere, birer tanesini kola öreceğiz. Arka kısımda da bir tanesini kollara, birer tanesini arka kısma ilave edeceğiz. Devam ediyorum. Az bir ilmeğim kaldı. Bu kısımdaki ilmekleri de hızlıca örüp ilmek kapatmayı tarif etmek istiyorum. Ön ilmeklerindeki 40 ilmeği tamamlayıp ördük. Bir tane de bu kısımdaki ilmeğimi örüyorum. 41 ilmeğim oldu. 41 ilmekten sonra tığımı alıyorum. Son olarak ördüğüm 2 ilmeğin arasından tığımı takıp bir ilmek alıyorum tığıma. Tığıma aldığım ilmekle kol kısmından bir ilmek örüyorum. Ördükten sonra ördüğüm ilmeği tığımdaki ilmeğin içinden kaydırıyorum. Tekrar bir ilmek örüyorum. Ördüğüm ilmeği tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Tüm ilmeklerimi bu şekilde kapatacağım. Kol ilmeklerinde 3-4 ilmeğim kalınca bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Bir ilmek ördük, tığdaki ilmekten kaydırdık. Tekrar bir ilmek örüp tığımızdaki ilmekten kaydırıyoruz. Tığ sevmeyen arkadaşlar şişle de kapatabilir ilmeklerini. Ama ben tığla daha düzgün yapıldığını düşünüyorum. O yüzden tığla kapatacağım. Kol ilmeklerinde az bir ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi de örüp kapatıyorum. Son ilmeğimi kapattıktan sonra bu kısımdaki 2 ilmeğin bir tanesini de örüyorum ve kapatıyorum. İlmek kapatmak için aldığım ilmeğimi de diğer ilmeğin sol yönüne atıyorum. İlmeği de üzerine atıp ikisini birlikte haroşa örüp bir tanesini kesiyorum. Yine artma eklemiyorum. Arka kısmın ilmeklerini haroşa örmeye başlıyorum. Arka kısımda 73 ilmeğimiz var. Bir tane bu yönden, bir tane de diğer yönden ekleyeceğiz ve 75 ilmeğimiz olacak.
Kol kısmının ilmeklerine yaklaşınca yine anlatıma devam edeceğim. Arka kısmın ilmeklerindeyiz. Kalan ilmeklerimizi de örüyoruz. ...73. ilmeğimi ördükten sonra bir tane de bu kısımdan artma bölümündeki ilmeklerden bir tanesini örüyorum. Arka kısma ilave ettim. Daha sonra tığımı alıyorum. Son ördüğüm 2 ilmeğin arasından tığımı takıp bir tane ilmek alıyorum. Aldığım ilmekle kol kısmından ilmekleri haroşa örüp kaydırıyorum. Devam ediyorum. Bu kısımda anlatıma devam edeceğim. İkinci kol ilmeklerindeyiz. İlmeğimi düzeltiyorum ve örüyorum. 61. ilmeğimi ördükten sonra bu kısımdaki 2 ilmeğin bir tanesini daha örüp kapatıp kol ilmeklerine eklemiş oldum. Tığımı bırakıyorum. Şişime ilmeğimi alıyorum. Ön kısımdaki ilmeklerin ilkinin sol yanına ilmeğimi taktım. Daha sonra ipimi ön yüze alıp bu 2 ilmeği birlikte örüp ilmek kapatmak için oluşturduğumuz ilmeği kestik arkadaşlar. İkinci önde de 41 ilmeğimiz oldu. Bir tanesini, bu kısımdaki ilmeğin bir tanesini ekledik. İlmeklerimizi haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar örüyorum. Beden kısmında 40 ilmek önlerde vardı. 73 ilmek arkasında vardı. 4 ilmek de artma yerlerinden ekledik. Toplamda 157 ilmekle fare dişi modeliyle öreceğiz. Herhangi bir ilmek ekleme veya kesme yapmayacağım. Modelimiz kendi halinde böyle çok açan da değil, toplayan da değil. Normal bir model, hatta birazcık açabilir. O yüzden kol altına ilmek eklemeyeceğiz. Sıramı tamamlıyorum. Daha sonra ters yüzden ters örgü, düz yüzden düz örgü, 2 sıra örgü yapıp ters yüzde modelimizin kurulumunu anlatacağım. Tamamladık düz yüzden sıramızı. Ters yüzden şimdi fare dişi modeline göre örmeye başlayacağız. Bant ilmeklerimizi örüyoruz. İki, 4, 6, 8 ilmeğim var şişimde. 8 ilmekten sonra ilk ilmeği ters örüyorum. Daha sonraki ilmeği bir alt sıradan şişimi takıyorum. Düz örüyorum. Tekrar bir ters ilmek örüyorum. Diğer ilmeği bir alt sıradan şişimi takıyorum. Düz örüyorum. Bir ters ilmek, tekrar bir alt sıradan düz ilmek. Yeniden bir ters ilmek, bir alt sıradan düz ilmek, tekrar ters, düz.
Tek fark arkadaşlar, artık tek renkle öreceğiz modelimizi. Diğer renklerle yapmayacağız. İlerleyen sıralarda eğer ipimiz az kalırsa yeleğin etek kısmına da renkli iplerimizden uygulayabiliriz. Şimdilik sade renkle devam ediyorum. Anlatımlık bir durum olursa tekrar anlatım yapacağım arkadaşlar. Bir de ilmeğimiz tek ilmek 157 ilmek olduğu için ters ilmekle başladık. Ters ilmekle model kurulumunu tamamlıyoruz. Modelli olarak örmeye devam ediyorum. Model için bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Ters yüzden bir ters bir düz örerek modelimizi ördük. Düz yüzden tekrar düz örüyoruz. Ters yüze dönüp tekrar bir sıra ters örüyorum. Düz yüzden düzü ördükten sonra 4. sıra ters yüzde yeniden bir ters bir düz ve alt sıralardan batarak fare dişi modelini yapıyoruz. 3 sıra örüp 4. sıra ters yüzde modelin bu işlemi yapılıyor arkadaşlar. Yeleğimizin beden kısmında ilerledim arkadaşlar. Şimdi size yaptığım bu kısmın ölçüsünü mezura ile ve model sayılarını vererek ölçü vereceğim. Daha sonra roba kısmında yaptığımız gibi iplerimizle renkli sıralarımızı örerek bu kısımda da robamız gibi örgü yapacağız. Sayıyorum model sıralarını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane fare dişi modeli yaptım. Örgümüzü düzeltip mezura ile de ölçüyoruz. Örgümüzün kol altından yüksekliği 15 santim arkadaşlar. Şimdi roba kısmında yaptığım gibi ayırdığım ipimi de bant kısmının bu kısma bağlayacağım ve renkli iplerimle tekrar örgü yapmaya başlayacağım. İpimi hemen bant ilmeklerinin olduğu kısma bağlıyorum. Pembe renkle başlayacağım. Roba kısmındaki gibi bu pembe renkle başlıyorum ve bu kısımdan itibaren renkleri takip ederek yeteri kadar örgü yapacağım. Sekiz ilmeğimizi örüyoruz. İki, 4, 6, 8. Daha sonra ekru renkli ipimizi pembe ipin üzerine atıp renkli ipimle modelime göre roba kısmında tarif ettiğim gibi örgümü yapıyorum. Sıra sonunda ayırdığım diğer ipimi de bu kısma bağlayıp bant kısmını da hatta buradayken bağlamak istiyorum. Aynı işlemleri yaparak renkli olarak örgümüze devam ediyoruz. Yeleğimizin beden kısmındaki renkli model kısmını tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model yaptım. Son modelden sonra ekru renge geçip 1, 2, 3, 4, 5 çizgide haroşa bant ördüm.
İlmeklerimi kapattım arkadaşlar. Son birkaç tanesini bıraktım size tarif etmek için. Bu kez bitişte ilmeklerimi düz örerek kapattım. Tüm ilmekleri düz ördüm ve tığımdaki ilmekten kaydırdım. İpimizin de sonuna geldik. Bu kadarcık ipimiz kaldı. Kapatıyoruz ilmeğimizi. İpimizin fazlasını kesip yerleştireceğiz. Diğer parçadan ayırdığım, bu kısımda bantlar örmek için ayırdığım ipimden de bu kadar kaldı. Tam yetti bir yumak. Düğmelerini de dikip hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düğme diktim. Şimdi yeleğimi düzeltip mezurayla ölçüsünü vereceğim size, tüm bölümlerinin ve kaç yaş olduğunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Yeleğimizin beden kısmındaki modelli bölümü tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 renk kullandım. 6 tane fare dişi modeli yaptım. Modeli bitirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşa ördüm arkadaşlar ve ilmeklerimi kapatıyorum. Son kısımda size anlatım yapmak için birazcık ilmek bıraktım. Modelleri de sayarak size ölçü vereceğim. Toplamda model sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 model ördük. Düğmelerimi de dikip hazırladım. 6 tane düğme diktim. İlmeklerimizin kapatması da herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. İlmekleri düz örüyoruz. Kapatıyoruz. Bu kısımda haroşa örerek değil, düz örerek ilmeklerimi kapatmak istedim. Son ilmeğimi kapatınca ipimi bekletiyorum. Çok az bir ipim kaldı. Bu kadar kaldı bir yumaktan. Kalan ipimle bu kısımdaki son ilmeklerime bir sıra son iş yapacağım. Tığımda ilmeğimi bekletiyorum ve ikinci son ilmeğe bir ilmek alıp tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Tekrar bir ilmek alıp tığdaki ilmekten kaydırıyorum. İsterseniz yapmayabilirsiniz. İpiniz kalmamışsa, ama benim ipim kaldığına göre bu kadarcık sizinki de yetmiştir. Devam ediyorum. Tüm bant ilmekleri boyunca devam edeceğim. Yaka kısmına da aynı işlemi yapıp diğer bant kısmına da yaparak bu kısımda tamamlayacağım arkadaşlar. Yeleğimizi tamamladık arkadaşlar. Ben 3 numara ile çalıştığım için ipim de biraz inceydi. Büyüklüğü 2 yaş, 2,5 yaşa uygun oldu. Çocuğun bünyesine göre tabii ki değişebilir. Bir de 3,5 numara kullanırsanız yeleğiniz daha büyük olacaktır. Ölçülerine gelince beden genişliği yeleğimizin 27 santim. Çevirdiğimizde tüm beden yüksekliği 35 santim. Gayet güzel bir yelek oldu. Bir yumaktan da kalan ipimiz bu kadar arkadaşlar. Tam bir yumağı kullandık. Diğer ipleri de eklediğimiz için bir yumaktan gayet güzel bir yeleğimiz oldu. Yapmak isteyen tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hepinize selamlar, sevgiler yolluyorum.